7 senedir şu küçük evde gezmediğimiz yer kalmadı. Çok güzel anılar biriktirdik. Ve şimdi karavandan son video. Anlatıyorum. Tamam. Geliyor. Gelsin. Sanki böyle rengimizi bulmuş gibi hissetmiyor musun sen? Ne oluyor? Buraya kıyafetleri koyarız. 3, 2, 1. Tamam. Zorlu işlemler bitiyor. Burada bir köşemiz vardı. Artık bu da korkmuyor. Zor korkmuyor. Bak kaçtı. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun hayvanlardan? Ya dedim ki şimdi karavandan bahsedeceğiz ya. He. Hani karavandan ilham alınmış hayvanlar diye bunları göstereceğim. Evet. İzin vermiyorlar bir türlü. Ha burada kendileri. Sana doğru geliyor. Üstüne yürüyor. Gel. Bir şey yapsana onu. Yolda çevirmeye girmiş olsun o karavan. Sen ona bir ehliyet ruhsat bir belge sor. Canım bir saniye. Duralım canım. Bir dakika ben de şeyim o yanında kameramanlar oluyor sarhoşları falan çekiyorsun. Çekmemek mi diyor. Evet geldim ben de. Canım bir saniye. Ehliyet ruhsat lütfen. Hemen abicim vereyim bir saniye. Yalnız yasada böyle bir şey yok komutar bey. Üflet sen onu üflet. Al dur. Ne üfleteceğim? Ha, üflesin. Üfleyelim canım. Evet, promil testi yapıyor. Komiserim Ya üfleyemem. Yasını Üfleyemem be. komiserim. Ne kadar hızlı bir Yalnız hayvan. yasada böyle bir şey yok komutar bey. Komiteri bey. Aşkım hadi bakalım başlayalım videoya artık. Hadi başlayalım. Haberler kötü. Vallahi. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Karavanı sattık. Niye sattık? Niçin sattık? Kime sattık? Ne ara sattık? Ne ara sattık? Nasıl oldu da sattık? Bu tarz şeylerin cevabını sizle burada paylaşacağız. Hem de bundan sonra ne halt edeceğiz bunu paylaşacağız. Çünkü biz de tam olarak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Cihan'la her zamanki gibi muhtemelen anlaşamayacağız. Sizlerden yardım isteyeceğiz. Nereye gidiyor bu konu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Kafamız çok karışık. Önce net olduğumuz ve bilinen şeylerden başlayalım istiyorsan. Karavanımızı nasıl sattık hikayemizi? Bir küçükçe sen bir değin istiyorsan bir arz et insanlara. Lütfen sen başla. Aa, siz Ben dururken hiç hazır O hissetmiyorum zaman bir tane kendimi. öpeyim de gücümü toplayayım. Evet Cihan Bey, ne hissediyorsunuz? Karavan gidiyor hissindeyim şu anda. Evet, Vallahi hüzünlüyüm be gülüm ya. ben de Cihan. Yani kaç sene oldu? 7-8 senedir kullanıyoruz. İnsan yine de hani böyle bir mala karşı bir bağımlılığımız da yok bizim. Mala karşı bir bağımlılığımız. Öyle bakmamak lazım ya. Yani Bu ne bizim bileyim. küçük evimizdi. Ya değil mi? Ama yani ne bileyim yenileyeceğiz, şey yapacağız. Ona rağmen insan üzülüyor ya. Yok şu an hüzün ağır basıyor bizde ama normal bence. Öyle mi diyorsun? Tabii normal Cihan. Gezmediğimiz yer kalmadı şu küçücük evle. Doğru. Çok güzel anılar biriktirdik, öyle düşün. Dur bakalım belki almazlar ya. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki son 2-3 senedir biz sürekli karavanı sattık satacağız. Ha sattık hadi satacağız diye sürekli videolarla sizle buluştuk bir şekilde. Bunların hiçbiri prim yapmak, izlenme kasmak falan için değildi. Hepsinde biz satmak istiyorduk aslında Bizim karavanımızı. gelgitlerimizdi. Ya gel git. Ne denir buna? Satardık ya. O moda Geliyordu, giriyordu. evet, sonra yine çıkıyordu. Hadi satalım. Dur sonra o satma stresi, işte ne bileyim alacak insanı bul, arabayı bir daha toparla. Ceren'in borcu, anladın mı, su borcu. Bir de bizde şöyle bir şey var. Şimdi arabayı sattık. Bak sana yemin ediyorum araba satılmadan önce karar verildikten işte arkadaş gelip alacağını söyledikten sonra varmasına 2-3 gün kala buraya geceleri uyuyamadım. Niye biliyor musun? Sattıktan sonra ne yapacağız diye değil bak. O da bir Biliyorum stres. nedenini senin. Nedeni şu sattıktan sonra eğer olur da araba işte yeni sahibindeyken onu üzer mi? Hani bir ne bileyim bir arıza verir mi? Bir şey olur mu? Aman Zaten satarken o kadar detaylı anlattı ki her şeyi. Alan kişi de ben de baygınlık geçiriyorduk Evet. artık. En son satış yaptık artık abi kaçtı yani ben hala abi şu kabloya bir şey olursa beni ara. Şurada bir şey sürekli beni ara dedi. Adam herhalde biz belaya bulaştık. Fın kaçtı gitti. Gidiyor Cihan. Bırakamadım 2 saat lafa tuttum adamı gördün mü? farkındayım. Şurası şöyle olursa beni ara. Burası böyle olursa beni ara. Burası böyle olursa ben geleceğim zaten yapmaya. Güle güle güzel kuş. Vay gidi be. Gitti. Ay benim ağlayasım tuttu azıcık. Ya değişik bir duygu. 7 senenin sonunda Çok saçma. araba gitti ya kaldık öyle. Hadi gidelim o zaman internetten araba bakalım. Böyle gitti. Yani acaba zor olan böyle her yerini elimizdeydi yani karavanın. Evet. Hani tamamen boşken düşünsene ya. Her Yenisine yerini. de Acaba yapacağız o mu bizi bu kadar etkileyen? Her yerinde emeğimizin olması mı? Yoksa çok fazla şey yaşamış olmamız mı? İkisi de.
Sen bu gözlüğü yalandan takmadın. Yani. Kediden taktım. Kediler verdi bana bu gözlüğü. Değişik bir duygu gerçekten. Çok değişik ya. Evet. Seni de götürselerdi yani götürmediler. İnşallah kazasız belasız binecektir ama İnşallah. hani benim derdim oydu biliyor musun? Yani Biliyorum. çünkü karavan gerçekten büyük bir sorumluluk. Yani mesela şimdi biz ne yapacağımızı düşünüyoruz ya, hazır karavan mı alsak, alıp yapsak mı? İşte hazır karavan aldığını düşünsene, o kadar çok ince cinci var ki ve insanların dolandırılmaya o kadar çok müsait olduğu bir ortam ki aslında. Sen şundan korkuyorsun. Ben karavanın her şeyini biliyorum. Suyun, Evet. hortumu nereden geçiyor, elektriğin Evet. nereden geçiyor. Ama karşı taraf bilmiyor. Evet. En ufak bir sıkıntı yaşarsa diye çok endişe ediyorsun. Empati hastalığı var bende. Evet ama neyse ki hiçbir sorun yaşamayacak. Yani 7 senedir biz ne yaşadık ki? Ya bir şey Düşünsene. yaşamayacak. Yaşarsa da aradığı zaman 24 saat 7-24 onu Evet. söyledim zaten. Ben kulağım duydukça parmağım telefonda yese basabildiği müddetçe beni arayabilirsin dedik. Zaten arabamız nereye gitti? Edirne diyorum, hep karıştırıyorum. Tekirdağ. Tekirdağ'a gitti. O taraflara her gittiğimizde de gidip görürüz zaten. Kendisi de sağ olsun bizi çağırdı, mutlaka gelin beni de görün, arabayı da görün diyerekten. Arabamız satıldı. Evet satıldı. Nasıl Şimdi- oldu peki? Onu anlat. Biliyorsunuz ki biz Nisan ayında falan, geçtiğimiz Nisan ayında Evet. zaten arabayı satıyoruz diye bir video yapmıştık. Arkasında da bizim yeşil tekneyi takmıştık. Arabayı arana tekne bedava diye de öyle bir konsept yaratmıştık aslında kendi çapında. O arada tekneyi biz sattık şeyden, o Nisan'dan bu zamana kadar olan zamanda. Neyse, o zaman yine aklımıza düşmüştü bizim arabayı satma fikri. O da şundan kaynaklıydı. Yaz zamanını genelde boş geçiriyoruz ya biz. Yani boş derken YouTube tarafını boşluyoruz. Dedik ki hani boş vakitlerimizde YouTube'u da en azından değerlendirmiş oluruz. Oraya da içerik çıkarırız yaz dönemi. Çünkü Cihan Otel'de çalışıyor. Benim de bir işim olmuyor genel olarak. Sadece buradaki işimiz var ama YouTube çekemiyoruz. O yüzden de dedik ki yaz dönemini güzel değerlendirelim, bir karavan yapalım boş vakitlerimizde. O yüzden böyle Nisan-Mayıs arasında bir karavanı satalım diye fikir düşmüştü bize. Evet. Olmadı ama sonra. Daha sonra fikir düşmüştü. Ne yaptık? İşte o malum sitede bir ilan oluşturmuştuk. Zaten bir YouTube videosu yapmıştık. 1 aylık ilan süremiz vardı. Parayla ilan vermek istemiyorduk. Zaten yine çok satmak istemiyorduk. Evet. Nisan-Mayıs'ta biz arabayı satıyoruz diye koymuştuk. Ve daha sonra turizm sezonu başlayınca biz yine o diğer hengamenin içine düşünce arabayı satma fikri ve yeni araba alıp yapma fikri bizden uçtu gitti. Yaz girdi araya ve o süreç öyle geçmişti. Ta ki Kıbrıs'a gidene kadar biz. Kıbrıs'a gittik biliyorsunuz arkadaşlar, bu son yakın zaman önce. İlandan falan kalkmıştı araba. Biz kimseye satılık falan da demiyorduk. Evet. Ama bize bir mail geldi Kıbrıs gezisindeyken. İşte arabanızı hala satmayı düşünüyorsanız ben ilgileniyorum. Bir süre biz bu maile cevap da atamadık çünkü çekim yoğunluğu vardı. İşte o ara Hala ne yapmak istediğimizi bilmiyoruz. bilmiyorduk. falan. Yolculuk vardı. Hani acaba satsak mı satmasak mı gibi şeylerin içindeyken cevap atmadık ve daha sonra hadi yazalım dedik Kıbrıs'tan dönerken. Yazalım bir bakalım dedik. Belki de artık satmamız gerekiyordur diye. Yazdık, tamam dedik, şöyle böyle falan. Ondan sonra bir baktık anlaştık adamla. Ve adam geldi dün karavanı aldı. Çok hızlı bir süreç yani bu bahsettiğim Kıbrıs'tan buraya gelişimiz ve bu geçen süreç yani 2-3 hafta Tabii. gibi bir zaman aslında. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Evet. En son dün gelince de Vermek zorunda kaldık. Vermek zorunda kaldık. Verdik, kendisini uğurladık. Arabamızı 880 bin liraya sattık bu arada. Sizin hani bizim en son karavanı satıyoruz videosundan sonraki eklentilerimizi size aslında anlatamamıştık. Arabaya yeni klima taktırmıştık. Evet. Buzdolabı aldık. Buzdolabı almıştık. Şofben taktırmıştık. Direkt o hermetik mi ne deniyor ya, gazlı şofbenlerden taktırmıştık. Yeni bir 100 amperlik lityum akü bağlamıştık falan gibi eklentiler de vardı ekstradan. Aslında en keyifli gezimiz son gezimizdi. Evet, çok keyif almıştık. 7 senenin sonunda Evet. gerçekten en rahat ettiğimiz gezimizdi. Neden peki öyle olmuştu? Çünkü her şeyimiz tamdı. Sıcak suyumuz vardı. Evet, işte sıcak su. buzdolabımız problemsizdi. O da Tuvaletimizin kapısı vardı. Ya bütün Evet. problemlerimizi çözmüştük son gezimizde. Evet. 7 senenin sonunda ama. Yani araba satılmasaydı benim aklımda şu fikir vardı. O yeni koyduğumuz buzdolabını çıkartıp eski buzdolabımızı, o tezgah altı buzdolabını yerine koyup o yeni buzdolabını çıkardığımız yere bir tane çalışma masası şöyle küçük L, bir tane bilgisayar koltuğu koyup oraya bir ofisvari bir hale getirip artık matmadan vazgeçecektim. Evet, Bu sefer de neden satılmasaydı. satmak girdi aslında kafamıza, ondan da bahsetmiş Evet. oldun bu noktada. Evet. Bizim şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Karavanımız küçük, evet. Karavanı Ama biz- yok artık. Eski karavanımız. Küçük ama biz ona Hadi dinleyin bu duruma. çok alışmıştık aslında. Şu ıslak öpme Çok hiç ıslak öpme. sevmediğim şey. Evet, biraz böyle. Neyse, küçük karavana biz alışmıştık aslında ama bizim en büyük problemimiz şuydu arkadaşlar. Şimdi birimiz uyumak istediğinde ve diğeri çalıştığında maalesef diğeri de ya uyumak zorunda kalıyor ya da çalışmak zorunda kalıyor. Yani ikimiz de ne yaparsak birlikte yapmak zorundayız. Diyelim Cihan çalışıyor. İşte koltuk halinde masa tarafı. Ben de uyumak istiyorum. Başka bir yatak alanımız olmadığı için
uyuyamıyorum. Evet. Bu durumdan ben de mutsuzum. O da mutsuz. Ben işimiz bitmiyor. Ebru uyuyamıyor diye mutsuzum. O da aynı şekilde. Evet. Ya, bizim Ya da- karavanda çıkmazımız buydu aslında. Ya da sabah mesela işte birimizin yine çalışması gerekiyor, diğeri de kalkmak zorunda falan. Evet. Yani yatakla çalışma alanının ayrı olmasını istediğimizden dolayı biz aslında karavanı satmaya karar verdik. Evet. Birazcık küçük geliyordu yani bize Evet. tasarımı. Bozmak da istemiyorduk. Çünkü bir daha bozup bir daha yapsaydık artık Tabii 5 olacaktı artık. olmayacaktı. Araba artık yani şey yapacaktı. İstifra edecekti. 3. defa beni 4. defa mı olacaktı? Evet. Yapma bozma işlemi derken dedik ki satalım. Sebeplerden birisi de buydu. Bir diğer sebep de şöyle bir şey de var. Şimdi çalışma alanımızı ayrı tutmamız gerekiyor olması bir sebepti. Bir diğeri de ben şey istiyorum yani artık mesela kaç sene oldu biz karavan hayatında? 8 sene. 8 senedir karavan hayatı yaşıyoruz. Ama ben bir tanesinde de böyle görüyorum da hani YouTube'da arkadaşları, eşi dostu adam yayla yatıyor karavanında, tamam mı böyle rahat. Mesela biz onu hiç yaşayamadık. Evet. Ve bana bunu çok ballandıra anlattılar, tamam mı o insanlar? Sen dediler sen daha karavan hayatı yaşamadın abi diyor. Senin araba çok küçük diyor. Git diyor bir şeye bizimki gibi büyük bir araba yap. Bir de öyle bak tadına falan diyor. O zaman mesela bana bunlar pek işlemiyordu ama artık yaş 40'tan sonra demek ki insan Olabilir. birazcık rahat istiyor. Şöyle bir Ama çekyat şimdi olsun, de- bir koltuk olsun, bir uzanayım hani bir rahat edeyim istiyorum ya birazcık. Ama şimdi de şunu da düşünüyoruz. Mesela diyoruz ki şimdi biraz daha büyük bir karavan yapacağız. Bu sefer de diyoruz ki ya hiç şehir merkezlerine giremeyeceğiz. İstediğimiz yere park edemeyeceğiz. Ne kadar rahattık değil mi falan diye triplere şimdiden girmeye başladık. Evet. Ama tabii içinin rahatlığını da bilmediğimiz için belki orası daha büyük bir artı olacak bizim için. İşte onu yaşamadan bilemeyiz. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağımıza bağlı. Şimdi ne yapacağımız konusunda arabayı çok hızlı sattığımız için ne yapacağımız konusunda da şu anda birazcık böyle boşluğa Bilmiyoruz. düşmüş durumdayız. Mesela bu sabah normalde İstanbul'a gidiyorduk biz. Evet. Bak bir arabayı tane dün araç sattık. bulmuştuk. Bugün İstanbul'a gidiyorduk o arabayı bakmaya almaya ama sabah son dakikada şöyle bir şeyle karşılaştık. İlandaki fotoğraflarla bizim almaya gideceğimiz arabanın gerçek şu anki durumu bambaşka iki durummuş yani. Evet. Adam bize sahibindeki ilan fotoğraflarını araç bu diye pazarlığımızı yaparken konuşurken sabah İstanbul'a gideceğiz diye karar vermeye yakınken abi hani bir son iç fotoğraflarını bir daha yolla da bir daha bakayım dediğimde bana bambaşka fotoğraflar yolluyor. Abi bu aynı değil. Bu şey diyor. Benim elimde diyor arabadan çok vardı. Ben Girdik. size herhangi bir tanesininkini yollamıştım. Girdik bir serüvenin içine. Yani biraz zamansız da girmiş olabiliriz şu anda ne yapacağımız konusunda. Çünkü piyasa şu anda çok enteresan bir durumda diye düşünüyorum. Hani bu anlattığım arkadaşı tenzih ederek söyleyeyim ama hani etrafta şu anda milletin birbirinden tam böyle kurtlar sofrası yani şu an. Özetini öyle söyleyeyim. Daha başka kelimelerle anlatmak istiyorum. Kurtlar sofrasına düşmüş durumdayız. Yani dur daha dur korkma bir şey olmayacak. Hayır olabilir. Ya kime güveneceğini bilmiyorsun ya. Ya bir sürü şeyler izliyor. Adam parasını veriyor, ne bileyim tiny house'unu yaptıramıyor. Bu da mesela influencer arkadaşlarımızın başına gelmiş olaylardan. Hala adamlar o davalarla, mahkemelerle uğraşıyor. Ne bileyim dolandırılma söz konusu Evet. yani şu anda. Evet tabii ki. O yüzden o anlamda biraz zamansız. Neyse biz güzel insanlarla güzel karşılaşacağız insanlar. diyelim. Zaten en kötü ben arabayı kendim yapmak istiyorum bu arada. Şimdi ne güzel. Hiç konuşulmamış konular yine kamera karşısında konuşulmaya başladı. Konuşulsun Tamam, arkadaşlar. o zaman şöyle yapalım. Biz Yapın. Cihan'la hiçbir zaman... bu arada karavanı satamama nedenlerimizden bir tanesi de bence %50-50. Sonra bakayım. Hiçbir şekilde anlaşamıyor oluşumuz. Neden? Cihan bambaşka bir araba istiyor her zaman, ben bambaşka bir araba istiyorum. Evet abi. O yüzden de karavanı satıp ne alacağımızı bilemediğimiz için satamadık karavanı Evet. daha önce. Karavanı satıp kavga edeceğimize karavanı satmadan alacağımızı- kavgalarımıza devam edelim diye karar Ne vermiştik. alacağımızı bilemediğimiz için. Şimdi daha öncesinde de hatta bundan birkaç yıl öncesinde biz yine karavanı satacağız diye çıktığımızda yine aynı konu konuşuluyordu. Cihan yine minibüs istiyordu, ben de Alkovenli istiyordum. Size de hatta bir anket yapmıştık. Anketin sonuçlarını da bırakayım buraya. Açık bir farkla, açık ara denildi Ama değil mi kimler ona? karıştı bilmiyorum. Neyse ben kazanmışım %70'e %30 oranla arkadaşlar. Ama Cihan'ı bir türlü ikna edemiyoruz. 8 senedir minibüste yaşamamıza rağmen kendisi yine minibüs istiyor. Ben de istiyorum ki seçeneklerimizi de sayalım. Ben de istiyorum ki belki kamyon alalım. Belki işte direkt Alkovenli alalım ama içi boş olsun. Alkovenli dediğimizde biliyorsunuz ön tarafı normal araba, arka tarafında kendi Kasa kasası var ya, ev gibi. Alkovenli karavan dedin. Arkası minibüs değil de minibüsün kesilmiş hali, karavana dönüştürülmüş hali. Daha geniş, daha uzun, daha yüksek gibi. Evet. Ortak noktamız da şunlar. İkimiz de yeni bir araç istiyoruz. Öyle çok eski bir araba istemiyoruz. Evet. Çok büyük istemiyoruz. Sattığımız araba, özür dilerim, arada giriş çıkışı var. Tabii, Bizim sattığımız minibüs 2007 modeldi. Kilometresi çok iyiydi. 175 bin kilometredeydi. Ama model yılı 2007 idi. Eskiydi. Şu anda hani şey diyorsun değil mi?
hemfikir olduğumuz Hı hı. yeni yapacağımız arabadaki özelliklerden bir Evet. tanesi 2007 modelden bir en azından bir 7-8 sene yani 2015 minimum 2015 model yıllı bir araba alalım konusunda anlaştık. Evet. Sonra- İkinci anlaştığımız konuda çok büyük istemiyoruz ikimiz de. Evet kesinlikle. Ama çok büyük göreceli bir kavram. Onu ne kadar çok Ne büyük kadar nerede biliyor başlar? musun? Mesela Bence- şu aradaki fark çok büyük. Hı? Şimdi bu bizim eski karavanımızsa Evet. bu çok büyük. Heh, güzel. Bu bizim eski karavanımızsa Lütfen. yeni istediğimiz karavan da şu. Evet burada da anlaşmışız. Tamam güzel. Anlaştık, Evet, gösterelim. bak, evet böyle. Bu eski karavan bu yeni olacak Yeni olan karavan. karavan. Evet. Müthiş. Bu kadar formülize edilebilirdi bu durum. Evet. Başka ne konuda anlaştık, Anlaştık. seninle? Bu kadar. Bu kadar kadar. anlaştık. Bunlarda da zaten yalandan anlaştık. Sizin yanınızda anlaştık diye söylüyoruz. Anlaşmış olduğumuz bir şeyler olsun diye. Hayır anlaştık Ya, ya. Ben anlaştık de çok bunlar, büyük aynen. karavan istemiyorum. Ve rahat rahat gezmek isterim. Evet. Önceliğimiz her zaman gezmek arkadaşlar. Yani araba çok büyük olmayacak. Evet. Model yılı 2015'in altında mümkünse olmayacak. 2014, 2013 de olabilir kilometresi düşükse. Bunlar- Üçüncüyü de söyleyeyim. Üçüncü Üçüncü ne? anlaştığımız konuda. Biz bir karavanı yaparken öyle bir sene harcamak istemiyoruz. Yok. Birkaç ay içerisinde bitsin istiyoruz. O yüzden de şöyle bir telaşım var kendi adıma. Ben şimdi Alkoven'de bir şey istiyorum ya. Diyelim bir kamyonet aldık. Onun üstüne kasa yaptıracağız bir yerde. O kasanın yapılışı 3-5 ay sürerse Hayır, öyle bir ondan şey- vazgeçerim. Aşkım 3-5 ayda adamlar site kuruyorlar, Tamam. uçak filosu kuruyorlar, kamyon Onu filosu söylüyorum kuruyorlar. işte. 3-5 Ondan ay diye bir şey yok. vazgeçerim. Hani böyle çabucak olabilecek ne varsa Hızlı bir ben şey de yapılma konusunda ondan da yanayım. hemfikiriz. Tamam. Şu konuda hemfikir miyiz? Ne zaman yapacağız bunu? Şimdi Değiliz. karavanı sattık. 880 bin liraya sattık bu arada. Bizim bunun üstüne koyabileceğimiz yani 1 milyon, 1 milyon 100 bin lira kadar çıkabileceğiz. Öyle bir şu anda hacmimiz var. Ama bu parayı şimdi mi bir şeye yatırıp alacağız, yapacağız? Orası kararsız. Kışın uğraşacağız yoksa yine belki yaz başı mı bir şey O da olabilir. yapmaya başlayıp yazın mı araba yapmalıyız? Bu konuda da biraz kararsızız. Evet. Ama en azından kavgalı değiliz, kararsızız yani. Tabii. Evet. Evet. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Ya ben zaten o kadar bir şey diretmiyorum. Yani illa minibüs istiyorsan mesela ben ona da tamamım. Çok güzel bir minibüs de olur. buldum. Harika o da bir olur. minibüs buldum. O da olur. Yani benim için Mükemmel çok, bir çok minibüs önemli buldum. değil. Hani bir kere daha karavan yapıyoruz. Muhteşem bir şey olmalı. Hiç kimse de olmamalı gibi telaşlarım yok benim. Sadece hani biraz daha rahat etmek, gittiğimiz yerleri yine gidebilmek. En büyük amacımız o. Hani bir sahile inemeyeceksem ben o karavanın içinde ne yapayım? O yüzden her şey olur. Sadece isteğim Alkoven'le bir şey yapmak ama çabuk yapabileceksek, uygun fiyatta olabilecekse, hani aranızda belki bu işten anlayan birileri vardır. İşte bizim buralarda yapılıyor, bir konuşalım diyenleriniz olabilir, bize mail atabilir. Çok memnun Alkoven oluruz. tarafı mı? Evet, Alkoven Yani biz tarafı. arabayı aldık. Şimdi o zaman arabaların detaylarına inmeye başladık. Başlayalım. Alkovenli araba yaparsak diyorsun. Evet. Bir kamyon aldık. Arkası boş bir kamyon. Evet. Ve onun dışına alkoven yaptıracağız. Evet. Birinci seçeneğimiz bu. Bu Evet. Ebru'nun daha yakın olduğu seçenek. Şimdi eğer bu seçenekten gidersek, Gittik diyelim. gittik diyelim, arkasına alkoven yaptırırsak ben o arabanın içini hiç kimseye bırakmam. Ben yaparım aga. Niye diyeceksin mesela? Niye? Çünkü birincisi araba düz olacak. Ben öyle bir şey istemiyorum. Kutu gibi Ece. bir arkasında şey olacak onun. Çünkü konteyner olur ya kutu onun gibi. Onun için yapmak çok kolay. Yine anlaşamıyoruz. Söylüyorum hemen nedenini. Söyle. Şimdi biz daha önce karavanımızı kaç defa yaptık? Birinci karavanı kendimiz yaptık. yapmadık. 2-3 defa kendimiz yaptık. Tamam. En sonuncuya da bir firmaya verdik, o yaptı. Evet. Ama biz de oradaydık. Biz de birlikte çalıştık. Her şeyi birlikte yaptık. En keyifli tarafı da oydu açıkçası. Cihancığım seçti koyu renk. Evet, sonunda arabada bir koyu renk göreceğiz hep beraber. Zeminde de olsa. Yani profesyonel eller rahat rahat tabii yaparken ki ya biz de oradayız. profesyonellerden daha güzel şeyler çıkacağı kesin. Evet, daha Ama bir de rahat senin bir de. kendi kanın, kendi terinin düşmüş Sen yine orada olduğu o terini akıt. MDF'yi bir de işlediğini Sen düşün. yine orada terini akıt. Sen akıt diyorsun terini. Evet ama daha çabuk bitiyor, daha temiz bir Tabii işçilik daha oluyor güzel falan. oluyor Daha ama güzel yani oluyor her şey. gönül ister ki hani çekelim arabayı Sen yine kenarıya. orada yap kendin. Sen Sen yine yap. karavanını yap diyorsun. Sen yine yap. Sen yine yapıştır, vidanı at. Tamam. Sen yine orada ol. Ama hani yardımlı olsun her Tamam şey. yani bir firmaya yaptırabiliriz. Alkovenli bir araba alıp bir firmaya yaptırılması üzerine bir çalışmamız olabilir diyoruz o zaman. Alkovenli arabalardan gidersek yine hazır alkovenli arabalar da var. Yani adam almış diyelim 2010 model, 15 model Iveco'lar var genelde. Böyle arkası işte genelde bir de kulis karavanlar var. Ha, evet. Arka düzeneye tamam. Onu alıp yine bizim fiyat şeyimize yakın seviyemizde değil mi arabalar var. Acaba diyoruz öyle bir araba alıp o kulis karavanın içini boşaltıp
Ben onun içinden çıkan MDF'lerle dolap molap yaparım otelde sağa sola. Bunları atmam. Ondan sonra içini boşaltıp baştan mesela izolasyon efendim diyeyim, elektriğini biz yapsak, suyunu biz yapsak. Ondan sonra sadece mobilya için en son gittiğimiz gibi bir yere gitsek buna varsın galiba değil mi? Varım evet. Elektrikte suda bana güveniyor kendisi. Tabii her zaman. Mobilyada güvenmiyor. Yok. Mobilyada ben de güvenmiyorum kendime ya. O konuda Ama zayıfız. Kabul edelim. aletimiz yok. Bende bir tane şey var. Ya Tezgah bazı testleri var. konularda zayıf olabilirsin Cihan. Ama güçlenmek- Yapamayabiliriz yani. Aşkım her gün yeni bir bilgi öğrenmesi gereken insanlardanım ben ya. 40 yaşın üstünde öyle bir şey var. Her Tamam. gün 5 yeni bir şey öğrenmem lazım. 50'nin üstünde yeni bir ev yaparsın kendine. Şöyle bir kulübe yaparsın. Tamam. Kendini tatmin edersin. Ama lütfen karavana karışma. Tamam karavana karışmıyor. Ama elektriği suyu bende değil mi? Tamam, sen Ne bilirsin. olursa olsun. Tamam. Sen bilirsin orayı. Teşekkür ederim. Bana kalsa onu da birilerine yaptır da sen bilirsin. Tamam ona da bakarız. Yani neticede alacağımız arabayı en kısa zamanda ne alırsak Evet. öyle hani 1 yıl 2 yıl öyle dehşet bir şey ortaya çıkması gibi bir umudumuz yoksa da bizim işimizi hayır ya, görsün. Evet. Kafamıza göre bir araba olsun. Kafasında bir arabayı 2 ay içinde maksimum eğer şimdi başlayacaksak alıp yapmamız gerekiyor. Minibüs tarafından gidersek eğer Alkoven değil de Tamam. minibüs alırsak benim şu anda bulduğum Türkiye'de bir tane var bu arada. 4x4 bir araba var şu anda. Belki aranızda 4x4 arabası olan vardır ve satmak istiyordur. Ama işte koymamıştır mesela o ilanlara falan. Tabii Yine onunla da bizimle görüşürüz. iletişime geçebilirsiniz. Şunu- 4x4 çok istiyor çünkü Cihan. Ya 4x4 minibüs istiyorum ben. Bir tane var ancak ağır hasarlı. Yani ağır hasarlı araç alınır mı mesela onu da size sormak istiyorum. Çevremdeki insanlara sordum. Alınır diyen var, alınmaz diyen var. İşte Ekşi Sözlük'te falan inceledim. Eğer temizini bulursan neden olmasın gayet iyi bir ticaret diyen var. Ama ben biraz korkuyorum. Şu anda bir araba bulduk 1.250.000 lira diyorlar. Ama ağır hasar kayıtlı. Araba tabii toparlanmış. Şu anda baktığında dışarı hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama 4x4 bayağı güzel bir Mercedes bu. Dağa taşa çıkmalık. Her yere gider iner çıkarsın. Ama işte yapsak parayı oraya yatırsak yarın satarız desek satabilir miyiz? Neye dikkat etmek lazım o ağır hasarlı araç alırken bilmiyorum. Adam şasisi şeysi falan oynanmadı diyor. Hani arabanın asıl ağır iskeletleriyle oynanmadı diyor. Değişen birkaç parça var diyor falan. Bu konu size sormak istediğim bir konuydu benim yani. Vallahi Abiler aslında her şeyi mutlaka size sormak istiyorum vardır. ben ya. Hani böyle yorumlarda falan bir buluşursak çok sevineceğim. Siz özelden bize de ne- buluşsak olur. Evet, Ağır siz bize hasar ne kayıtlı. önerirsiniz? Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Alırsak, yaparsak karavan satabilir miyiz? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini ben internetten araştırdım. Kendi arkadaşlarımdan da sordum, soruşturdum böyle ikinci el araba al sat yapanlardan ama birebir hani bunu bir usta, bir hani ne bileyim bir abi gözüyle bize bunu bir nasihat olarak söyleyebilecek birisi varsa ona açığız. Çünkü gerçekten benim en çok tek istediğim araba o yani 4x4 bir minibüs alıp içini gerekirse minibüs biraz dar ya hani yanlarını biraz genişleterek falan böyle ekstra fiber şey kutularla yatak kısmını falan öyle bir şeyler yapak arabayı biraz daha böyle genişletip ondan sonra dünya turuna hatta onu zaten artık hani diğer tarafa gidene kadar o arabayla gezeriz kafasında ben bir araba yapmak istiyorum. O da 4x4 Şimdi ben olsun buna istiyorum. sıcağım, o da olur. Ama sen de Alkovenli tarafına sıcaksın değil mi? Tamamen Tabii kesip sıcağım. atmıyorsun Yok yani, kesip sıcaksın atmıyorum. sen. Alkoven'e de sıcağım. Alkoven'li arabaya da sıcağım. Ama alkoven'li arabayla minibüsle yapabileceğimiz şeylerin hepsini yapamayız gibi geliyor bana. İçeride daha fazla vakit geçirebiliriz. İçeride daha geniş takılabiliriz orası kesin. Evet. Ya bir de farklılık yani. Farklılık da güzel bir şey. Evet yani 8 senedir zaten minibüste yaşıyoruz. Evet. Hani bir de böyle kare bir arabada kalmak. Kasasını kendin yapmışsın, içini kendin Ya tabii yapmışsın. beni de düşününce o rahatlığı çok cezbediyor. Evet. Ama mesela şu anda çekim için çıktığımız bu yokuş. Alkoven'li arabayla ben buraya çıkamam mesela. Bilmiyorsun. Korkarım. Küçük bir Alkoven yapacağız. Evet. Her şey çok rahat olacak. Öyle kocaman devasa bir şey olmayacak. Hani böyle kıçı böyle yere yakın oluyor da sanki böyle her an devrilecekmiş gibi duruyor. Ben onu Öyle sevmiyorum. olmayacak. Alçak olsun. Küçük Abla, benimki olacak. alçak olsun. Evet, yatağı farklı bir yerde olacak sadece. Evet tamam alkovenli de olur ya. Evet. Yani bu videoyu biz çekerken aslında tam olarak ne yapacağımızı bilmeyerek size sadece arabayı sattığımızı söylemek için çektik. Bir de açıkçası ben sizden yardım istiyorum. Çünkü ben bütün yorumları okuyorum ve sizin fikirleriniz benim için çok çok değerli. Hani sizce ne yapmalıyız? İşte bizim kararsız kaldığımız noktalar bunlar. Sizce Kararlı ne yapmalıyız olduğumuz noktalar derken? da bunlar. Hani bence işte size Alkoven yakışır ya da işte arkaya bir kasalı bir şey olsun ya da tiny house gibi oluyor ya böyle kamyonetlerin üstüne sabit bir Alkovenmiş gibi değil de böyle tiny house gibi yapıyorlar. Evet. Sonradan yerleştirmeli. Evet. Hani O size da böyle bir Alkoven. şey yakışır denebilir. Bize ne yakışır arkadaşlar? Sana ne giysen Ondan yakışır. sonra belki mesela birileri çekme karavan isteyebilir ama biz onda yokuz. Çekme karavanı Falan hiç yani hani sizin çekemeyiz. fikirleriniz ne bizim için? Bizim için fikirlerinizi bir de sizden duyalım. Belki bizim fikirlerimizi etkiler diye düşündük.
Ya Biz biz der de ki mesela ben şurada karavanımı yaptırdım, çok memnun kaldım. Size de burayı iletiyorum. Bir bakın yaptığı Evet, işlere diyebilir. evet, keskin çizgilerle ne yapacağımıza henüz karar vermedik. Ne yapmayacağımızı biliyoruz. Önceki arabamız gibi küçük bir araba yapmayacağız sadece. Daha büyüğünü yapacağız. Daha rahat edebileceğimiz bir şey yapacağız. Onun dışında başka, yani şu saatten sonra karşınıza neyle çıkacağız biz de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü düne kadar planımız neydi? Denize çıkmaktı. Hava çok güzel şu sıra. Yani çok acele etmemize gerek de yok. Belki dediğin gibi yaza da bırakabiliriz. Evet. Bir anda hani böyle bir fırsatlar doğar, çok güzel araba olur, içini yapılacak çok güzel bir yer bulunur. Bir anda kendimizi karavan yaparken de bulabiliriz. Hiç belli değil yani. Bundan sonraki sürece bağlı yapacağımız şeyler. Evet. Bir anda kendimizi yurt dışında da bulabiliriz. bu arada. Yurt dışı planımız vardı. Şu anda karavan satılınca o biraz belki. Hepsi birbiriyle iç içe geçmiş. aslında tabii. ben Bir de hani böyle YouTube'a karavan- çektiğimiz için her şey bizi şu anda Evet. etkiliyor kararlarımızı. Sen söyledin. Ne demek? Karavanı hani bitirip aslında böyle kafam rahat etsin istiyorum. O tarafın da var. Çünkü şimdi parayı aldık. Karavanı sattık. Para hesapta. Evet. O parayı ne yapmak lazım? Çünkü bir taraftan altın yükseliyor, dolar yükseliyor. Yok diyorlar Japonya bilmem ne yaptı, faizi düşürdü. Yok Çin'de bilmem ne Hemen oldu. faize bakmaya Hemen faizciler arıyor. Faiz lobisi. Yani parayı da şey yapmadan, değerini kaybetmeden bir hareket de yapmamız gerekiyor. Faize koyup beklemek mi daha iyi? 3 ay sonra mı Kafalar yapmak? karışık. Biz zaten dünyanın en kararsız iki insanı. Fenalık ya. Ne yapacağız bilmiyoruz yani Bakalım, tam olarak. göreceğiz. Ya bir karavanımız olacak tabii ki. Tabii ki ya, ben şu an kendimi çok eksik hissediyorum. Karavanımız yok ya. Evet. Nasıl yani? 8 senedir karavanımız var bizim. Evet. Yani arabada bir şey oluyordu. Mesela evde su yok. Arabada var, gidip alıyorduk. Peçete bitiyor, arabadan alabiliyorduk. Evet. Tişörtler nerede? Arabada git al gel falan gibi. Evet, ikinci evimizdi yani. O durumu şu anda maalesef kaybettik. O yüzden belki ya önümüzdeki hafta yeni, belki hazır yapılmış temiz bir araba bulduk. Denk geldi. Güzel diyorsun, içi temiz. İçi de güzel. Gittik şak diye bastık parayı, Her aldık, şey olabilir. geldik, karşınıza yeni bir arabayla bile çıkabiliriz yani. Her şey olabilir. Öyle bir şey yaparsak ne olur? O 2 arabanın sene sonra içini değiştirirsin. ya ilk başta her şeyini sökeriz bir. Bir tane karavan turu çakarız. Tamam mı? Tabii bak bunu YouTube'a da şey yapmak lazım. Arabayı bir güzel boşaltırız hem video çekerken. İçini dışını ne varsa beraber görürüz. Tamam. İkinci el karavan alırken nelere dikkat edilmeli onu görürüz. Belki oradan bir bilgiler çıkarılabilir. Hani elektrik su sistemlerine bakarız. Onları bir yenileriz biz çünkü iyiyiz elektrik suda. Ben iyiyimdir elektrik. Evet, iyisin. Panellerini bir toparlarız ederiz. Akü gruplarını bir tazeleriz falan. Öyle bir şeyle de çıkabiliriz karşınıza. Hiç belli olmaz. Ya bunlar Ama biraz tabii da önceliğimiz yine de Hı. sıfırdan alkovenli bir İşte araba yapmak. onu göreceğiz. O biraz da maddiyatla ilgili. Çünkü bugün alkovenli bir araba yapıp o alkoveni taşıyacak sadece arabayı alalım desek 1 milyondan aşağı doğru düzgün araba yok şu anda. Bizim zaten bütçemiz o kadar. Arabanın geri kalan kısmını çadır koyup üstünde yaşarım diyorsan ben ona da varım. Büyük çadır var bizde. Sarı. Dur bakalım ya. Bakalım, göreceğiz. Yani durum biraz karışık. Böyle kaç dakika oldu bilmiyorum videomuz ama bakayım dur. Allah. Tospik canım arkadaşım. Yazmıyor. 25 dakika olmuş. Evet. 25 kadar mı? dakikalık bir videoyla size Bittik mi? son durumumuzu belirtelim istedik. Daha ne konuşacağız bilmiyorum ki. Bitti galiba. Sen bir küçük anket patlat o zaman ya. Ben bir anket yapayım. Alkovenli... Instagram'a gelin de bir anket yapalım ya birlikte. Kafamız çok karışık ya. Bir anda dün nasıl mesela araba alıyorduk biz? Ya emin Biz bu miyiz sabah mesela? gidiyorduk ya. Bu sabah İstanbul almaya gidiyorduk ama adam bize yolladığı ilandaki fotoğrafla arabanın şimdiki halinin fotoğrafları farklı abi. Nasıl güveneceğim ben bu adama? Evet. Bu diğer araba 4x4 ilanda diyor ki değişeni yoktur. Abi dedik biz geliyoruz, bize isteyene aracın detaylı tamirat fotoğraflarını yollarım demiş. Tamam dedik, dün yolla dedik, bir yolladı, araba paramparça olmuş. İlanda değişen yoktur diyor ama paramparça arabayı toplamışlar, sonra ağır hasarlı olarak satıyor ama düzgün, ama yani orada yani tutarsızlıklar var maalesef. En son arabamızı da kendimiz yapacağız galiba ya. Bizim bir pick-up var aslında. Pick-up'ın üstüne karavan mı yapıyor? Belki de öyle çıkarız haftaya karşınıza. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Hiç Bakalım. belli olmaz ama bir gün bir yerlerden bir şekilde yine çıkacağız efendim. Anketimizde de ne soruyorsun? Ne soruyoruz? Seçeneklerimiz nelerdi? Minibüs yine. Biraz daha büyük. Biraz daha büyük, Alkovenli. 4x4 ama. Ha. 4x4 bir Ha, minibüs. O zaman 4x4 olmazsa minibüs istemiyor Yok, musun? istemiyorum. Ha, Hayır. hiçbir şekilde istemiyorsun. Yok, Ha, istemiyorum. güzel, tamam. Evet, 4x4 bir minibüs. 4x4 olmalı. Tamam. Her yere gir. Çünkü bizim eski arabayla bayağı offside'a düştük her yerde. Her gittiğimizde Çamura battık. battık, çamura battık, yan yattık. Çok şey oldu. Tamam. 4x4 bir minibüs mü yapalım? Evet. Karavan çevirelim. Benim yani asıl istediğim o. Tamam. Arabayı bulsaydım. Araba şu anda ağır hasar dediğimiz araba. Gideceğim bakacağım ama ona da. Bu da ayrı. Eğer dediği gibi şasisi, potyası, osu busu düzgünse arabanın yine olabilir.
Dur ya, belki aralarında 4x4 arabasını satan vardır. Hemen gitme. Ya o arabalardan çok yok Türkiye'de. Özel projeler için gelmiş. Projeler bitmiş. İşte galeciler toplamış bunları 5'li 10'lu yavaş yavaş satıyorlar. Her yerde bulunan arabalar değil yani. Her neyse. 4x4 minibüsten hatta şöyle bir örnek resim koymuştu ya. Koyalım. Şöyle bir araba benim kafamda. İçi senin olsun. Peki. İstediğin gibi dizayn edebilirsin. Tamam. Bu birinci seçenek ankette. Bu benim seçeneğim. Sen ne diyorsun? Benim 2 tane var. Olsun. Bir tanesi kamyonet alıp arkası boş. Arkasını da biz yapacağız. Kamyon. Kamyon diye geçiyor galiba kamyonettir. Neyse, He, anlayın işte yani. sanırım. Arkası boş. Ben şuraya bir yere koyayım, siz anlayın koyduk. beni. Onun arkasına kendimiz böyle kasa yaptıracağız. Alkoven. Alkoven yaptıracağız. Bir tanesi de hazır kasalı bir araba alıp He. içini yapacağız sadece. Evet, o da güzel bak. O da çok güzel bir fikir aslında. Evet. Hiç dışına alkoven yaptırmayla uğraşmayıp o hazır olan arkadaki konteyneri modifiye edip oradan bir yaşam alanı çıkartabilir miyiz?'e de yakınız. Çünkü onun da maliyeti düşük. Evet. Yani araba alıp üstüne bir şey yaptırsan ona şu anda yetmez bütçemiz ama hazırını alıp tık çok da güzel olur yani. O Bence zaman belki onu da ben yaparım yani, onu demek istiyorum, anlayın beni. Son bir şey yapmasan olur mu? Olur. Tamam. Yapma ya, yorma kendini. Birlikte yapalım daha doğrusu. Tamam, beraber işte. Başkalarıyla, bilenlerle birlikte. O zaman şimdilik Güle güle diyelim güle size. güle diyelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bakalım ne olacak. Biz çatır çatır carı carı araba bakıyoruz. Evet. Dediğimiz gibi bu sabah normalde İstanbul'daydık ama göreceğiz haftaya nereden çıkacağız. Firmalar, şirketler, efendime söyleyeyim, karavanı olanlar, arabası olanlar, kamyonu olanlar, her neyse bizimle iletişime geçebilirler. Çünkü şu anda dediğimiz gibi arayış içerisindeyiz. Bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta biz Tayland'dayız diye bir videoyla da karşınıza Her gelirsek şey buna olabilir. da şaşmayalım. Bu kadar. Haftaya görüşürüz o zaman. Kendinize dikkat edin. Kapılar çok karışık. Berber. Bay bay. Allah yardımcımız olsun hepimize. Hepimizin.